Şu ana kadar Cursor'dan gelmiş en büyük güncelleme. İçerisinde MCP'ler, Background Agents'lar, Memory'ler, birçok güncelleme mevcut. Biz bugün nelere bakacağız? Bugbot, Memories, MCP, Background Agents ve Richer Chat Responses'lara bakacağız. Bir de dashboard gelmiş, ona bakacağız. Burada anlatacağım Bugbot, MCP, Background Agents gibi kısımların kurulumlarını ve örnekli kullanımlarını e-kitaba ekledim. Aşağıdaki linkten erişebilirsiniz arkadaşlar. Görsel destekli bir şekilde de anlattım. Merhaba, ben Eray. Eğer bu kanalda yeniysen yazılım mühendisiyim. Yapay zeka içerikleri üretip sizlerle paylaşıyorum. Yazılım mühendisliğinin sadece kod yazmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. O yüzden Bugbot'u getirdik diyorlar kendileri. Neler yapıyormuş? Pull request'lerdeki potansiyel hataları otomatik olarak bulup ve Fixing Cursor butonu ile de tek tıklamayla hataları düzeltebiliyormuş. Şu an sadece beta sürümünde olduğu için bazen sorunlar çıkarabilir. Daha kararlı sürümde değil, beta adı altında sunuyorlar. Yani siz bir pull request attığınızda bunu otomatik olarak analiz etmeye başlıyor. Daha sonrasında eğer bir hata varsa altına yorum olarak düşüyor. Eğer bir hata yoksa da hata yok mesajı düşüyor. Tabii bunların içeriden ayarları yapılabiliyor. Ve GitHub'ın içerisinde de Fixing Cursor butonu var. Buna tıkladığınızda sizi otomatik olarak cursor'ın içerisine promptla beraber yönlendiriyor. Direkt mesajınızı gönderip hatayı da fixleyebiliyorsunuz. Bir de Memories kısmı var. Bu sizin yanıtlarınızdan, örneğin şunu şöyle yap dediğinizde bunu hafızaya alıp daha sonraki chatlerde yanıtlarında bunu kullanacak. Örneğin bana modelleri hep JSON formatında ver dediğinizde bunu hatırlayıp ileride bir model istediğinizde size bunu JSON formatında verecek gibi. ChatGPT'nin hafızası vardı. Bu ona çok benziyor. Direkt oradan almışlar aslında. Örneğin ChatGPT'de ben yazılım mühendisiyim derseniz ilerleyen cevaplarında işte yazılım mühendisiniz, şöyle şöyle yapabilirsiniz gibi cevaplar veriyor. Bu özelliği eklemelerindeki asıl motivasyonları aslında Cursor'da beraber çalıştığınız diğer takım arkadaşınızdan öğrenip size aslında yanıtlar vermesi. Örneğin sizden deneyimli bir takım arkadaşıyla beraber çalışıyorsanız onun tercihlerini de size yanıtlarda kullanacak. Aslında eğer sizden daha deneyimli biriyle çalışıyorsanız bu işinize yarayabilir. Evet, şimdi MCP'ye geldik. Benim en çok ilgimi çeken kısımlardan birisi bu. Çünkü kendi sitesine Cursor MCP tool'larını eklemiş. Direkt install dediğinizde tek tıkla ekleyebiliyorsunuz. Bunu hatta denedim Notion üzerinden. Direkt MCP'ye install deyip Notion'u Cursor'a bağladım. Hatta birkaç deneme de yaptım. Cursor üzerinden Notion'a sayfa ekleyebildim, veri çekebildim, analiz yaptırabildim. Bununla da ilgili video çekmek istiyorum. Önümüzdeki videolarda bunlardan biri olacak. MCP Cursor olacak. Evet, Background Agents bu güncellemedeki en vurucu kısım bu arkadaşlar. Şu an bu da beta özellik olarak sunuldu ama gayet iyi çalışıyor. Ben bir iki test yaptım. Burada da ciddi geliştirmeler yaptıklarını söylüyorlar. Yani komut vereceksiniz. Başka bir branch'te çalışıp yani sizin kodunuzu kopyalayacak. GitHub kurulumu da bunda zorunlu bu arada. Direkt klonlayıp sanki bir takım arkadaşınızmış gibi GitHub'ın başka bir branch'ine çalışıp işler bittiğinde tamam hadi gel branch'ları kodları birleştirelim diyor. Bunu da denedim, gayet iyi çalışıyor bu arada. Bununla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Eğer farklı istekleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şunu da deneyebilirsiniz gibisinden. Bir de Bulut'u yüklemek için Cursor'ın ayarlarından Privacy modu açmanız gerekiyor. Bir de yeni olarak Slack entegrasyonu eklediler. Tabii biz şu an Slack çok kullanmıyoruz ama direkt Slack içerisine add cursor deyip bir repo üzerinde işlem yaptırabiliyorsunuz. Jupyter Notebook desteği de gelmiş. Veri bilimciyseniz sizin işinize yarayabilir. Bu da ufak bir güncelleme. Richer Chat Responses, Cursor artık sohbet için görselleştirme oluşturabiliyor. Örneğin diyagramlar, markdown tabloları gibi tablolar oluşturabiliyor. Ve görüntüleyebiliyorsunuz bunu sohbet içerisinde. Daha önce ChatGPT'de kullanmış olabilirsiniz. Bir de yeni dashboard geldi, yönetici paneli. Artık ne kadar request attığınızı tablo şeklinde de görebiliyorsunuz. Önceden sadece aylık 30 request attık gibi görebiliyorduk. Artık tablo şeklinde bize bir veri soruyor. Burada da güzel bir arayüz güncellemesi gelmiş. Cursor ile ilgili tüm videoları yukarıdaki playlistten erişebilirsiniz. Kitabımın linki de aşağıda var söylediğim gibi. Bu videoda anlattıklarımdan şunu da detaylıca inceleyelim diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.